Herkese selam. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Yeni video ile yine sizlerleyiz. Arkamızda gördüğünüz yeni kasa FL5 tayfa. Bağdat Caddesi hikayelerinden konuşulan Müdür Özgür yanımızda. Merhaba. Abi nasılsın? Her şey yolunda Atancığım, sen nasılsın? Teşekkürler abi. Biz de video çekiyoruz işte arkadaşlara içerik Gayet güzel. Geç oldu güç olmasın inşallah. Evet. Bugün Bağdat Caddesi hikayelerinden de bahsedeceğiz. FL5 Type-R'dan da bahsedeceğiz. Zaten Müdür Özgür kendisi Hateç hastası. Aynen. Seviyor. Sen hep Hateç seven bir kişisin aslında abi. Aynen, tabii bu hikaye malum bizim dönemimiz işte 90'larda başlayan bir hikaye. 90'lı yıllarda da özellikle Bağdat Caddesi olmak üzere aslına bakarsanız bütün Avrupa'da da şimdiye göre çok daha gündemdeydiler. Çok daha göz önündeydiler Hateçler. Daha çok aranılıyorlardı, daha çok tercih ediliyorlardı. Biz de tabii o döneme uyduk. O araçların içinde büyüdük. Yani hikaye tabii dediğim gibi 90'ların sonunda başlıyor. Peki neden müdür? Yani aslına bakarsan... Ben biraz biliyorum, açıklayayım mı? Evet, senden de dinleyebiliriz biraz. Senin yani senin her şey böyle kanalize olup işi çözmenden dolayı müdür diyebiliyorum. Doğru mu? O var, aynen, o doğruluk var. Bir de bizim bu konuyla alakalı çok eski bir dostumuz vardı. Aslına bakarsan ilk başlangıçlardan biri de oydu. Bunu çıkaran da oydu. Ona da selam olsun. O kendini bilir. Müdür aşağı müdür yukarı derken öyle kaldı. Biz de devam ettiriyoruz bir şekilde. Evet, plakadan da zaten MDR 61. Aynen. Type-R'a mı gelsek, Bağdat Caddesi'ne mi gelsek bilmiyorum. Bence Bağdat Caddesi'nden konuşalım. Şu an zaten S-Viraj'ındayız. Evet. Değişik bir konsept yapmak istedik sizlere. Müdür Özgür'ün ana yerine gelmek istedik. Doğduğu yer. Doğma büyüme buradayız. Evet. Aynen. Eskiye götürdüm seni biraz abi. Aynen. Tabii çok anımız var. Burası da malum çok aslına bakarsanız son 10 senede artık unutulmaya yüz tuttu diyebiliriz ama daha öncesinde çok daha meşhur, çok daha kaliteli, çok daha böyle birbirini tanıyan insanların bir tanışma yeri gibi bir noktamızdı, buluşma yeri gibi bir noktamızdı. Herkesin burada bir anısı vardır zaten, olmama gibi ihtimal yok. Bu civarda oturup da veya İstanbul'da oturup da hani burayı çok bilmeyen arabacı tayfanın bir insan yoktur diye düşünüyorum. İyi anıları olanlar var, kötü anıları olanlar var. Çok fazla bizden de, gelip gidenlerden de. Tabii hikaye aslına bakarsanız hızlı zamanlar normal şartlarda 90'ların başında başlıyor. Biz işte dediğimiz gibi işte evimiz burada olma sebebiyle otomatikman bir şekilde buranın içinde doğduk, büyüdük gibi oluyor. Otomobil merakımız zaten herkes gibi, sizin gibi çocukluktan başlıyor. Hızlı araç merakımız hep var. İlk araç nereden başlıyor dersen 106 GT'den başlıyor. Benim yaş grubumda diyelim, çoğumuzun 90'ların sonunda işte hayali olup bir kısmının kavuşabildiği, bir kısmının çok sonradan aldığı, çok yetenekli, dönemin herhalde en iddialı Hateç'iydi. Hatta yani bir numarası diyebiliriz. Onun öncesinde tabii ki Fransızlarda yine işte Renault Clio RS, eski kasa dediğimiz PH1'ler veya Peugeot'da 205 GTI veya 106 XSI dediğimiz kasalar tabii ki vardı ama asıl buranın hikayesi aslına bakarsanız 106 GTI ile başladı en azından benim için ve benim jenerasyonum için. 99 yılında işte ehliyet almamızla 106 GTI'ye hayallerimize kavuştuk. Balköpeği bir 106 GTI'm vardı. Tabii alır almaz aracı bugün nasılsak o gün de o heyecanla yine yapmaya başladık. Tabii imkanlar çok daha kısıtlı, parça bulmak zor ama şartlar çok daha rahat. Ne açısından rahat? Tabii ki gazlamak açısından rahat, otomobiller açısından rahat. Şimdiye kıyasladığımız zaman tabii kural, kaide, o zamanlar yok. Rahatlık tabii çok alakasız. Yani ne günümüzde kıyaslarsak ne kamera var, ne bu kadar trafik polisi var, ne bu kadar trafik yoğunluğu var. Sen de yok bu kadar. Yani tabii gündemde de tabii bu kadar sorun olacak bence başka şeyler vardı. Herhalde bunlar çok takılınmıyordu. Güzel zamanlarda aslına bakarsan günümüzün okul dışında çoğu zamanını buralarda geçiriyorduk. Yani işte malum işte genişimiz vardır, AZK'mız vardır. Virajdan ismini zaten herkes biliyor. Çok da anlatmaya gerekecek bir şey yok ama hani herkes öyle ya da böyle okuldan çıktığında, çalışan işten çıktığında burada bir şekilde buluşuluyordu ve program buradan yapılıp dağılıp geceleyin yine malum cadde sahil şeklinde devam ediyordu. Yani Hateç dediğimiz gibi bizim merakımız asıl Fransızlardan başladı. Çünkü o dönemin zaten tabii ki Japon ateşleri de vardı. İşte örnek verirsek işte Civic EG kasalar vardı. Ondan sonra EK'lar çıktı bizim dönemimizde işte son dönem. CRX'ler vardı. CRX'ler vardı ama tabii 106'nın piyasaya girmesi bütün tabii dengeleri bozdu diyebilirim.
Çok sevildi. Tabii ki çok sevildi. Çok da yetenekli bir araçtı. Aynı zamanda dediğimiz gibi o dönemde muhtemelen yeni bir gövde olarak çıkan tek araçtı. Yani o kasada Saxo VTS ve 106 GTI diye iki tane aynı yürüyenli, aynı şaseli, sadece farklı markada ortak bir araç çıkardılar. Çok meşhur oldu ya. Çok 106'yı anlatmaya şey yok yani. Ne dersek, sayfalar yazsak herhalde bitmez. Bizi hani bir yerlere taşıyan araçtır diyebilirim. 106 GTI dedin. Evet. Caddenin hikayesi bitmez. Aynen, hikayeler ama bitmez. ufak tefek de anlatmak gerekiyor. Tabii. Başka tabii. videoda da yaparız isterseniz. Olur, Onunla da inşallah, ilgili olur. tabii ki, neden olmasın. Çünkü Bağdat Caddesi'nde müdür önemli bir karakter diyelim. Eyvallah. Çünkü herkesi tanıyor. Herkes onu tanıyor. Evet. Bağdat Caddesi'nde zaman geçirmiş birçok insan seni tanıyor Doğru. aslında. Doğru. Zaten bir önceki videolarda ismin de çok geçti. Şöyle yapalım abi. En çok böyle lakaplı isimlerden bahsedebiliriz. Senin takıldığın. Şimdi dönem tabii çok kalabalık aslına bakarsan. İnsanlar bu kadar çok sosyal medya ya da internet ortamında telefonla vesaireyle iletişim halinde çok daha az oldukları için genelde en fazla şuradayım buradayım gel buluşalım bir şeyler yapalım şeklinde ilerlediğimiz için insanlar daha çok birbirleriyle vakit geçirebiliyorlardı. Sosyal medya bu kadar tabii yoğun değildi. İnsanlar genelde dediğim gibi en fazla telefonla bir iletişim kurup bir şekilde bir yerde buluşuyorduk. Zamanı da bu şekilde daha fazla aslına bakarsan efektif değerlendiriyorduk. Şimdi bu işler genelde malum sektöründe içindesin. Aynen, sosyal medya üzerinden yürüyor. Yani insanlar otomobillerinde, hayatlarında genelde sosyal medya üzerlerinden işte hem yaşatıyorlar hem gösteriyorlar diyelim. Tabii dönemimizde herkesin kendi bir dönemi var. Biz işte 90'ların sonu ve 2000'li yılların ortasına kadar ki baktığındaki en hızlı dönem de diyebilirim. Hem otomobillerin gelişim aşamasından hem hızlanması hem de artık belki de işte trafiksel, kanunsal vesaire gibi durumların çıktığı dönemler artık. O döneme kadarki en hızlı zamanlar. Tabii kötü hatıralar da var. Yaşanmıştı o dönem. Herkesin bildiği belirli büyük kazalar Evet. da oldu. Bu dönemlerden sonra tabii daha sıkılaşmalar arttı. Gün geçti. İnsan yoğunluğu, trafik yoğunluğu derken artık zaten iş birazcık caddelerden herkesin bildiği üzere pistlere doğru ilerledi. Doğrusu da zaten o olması gereken de oydu. Belki bize birazcık daha geç bir kültürdü. Aslına bakarsan biz o dönemlerde de daha ulaşılması zor olmasına rağmen pist günleri tarzında daha çok birazcık daha hani eğlence, bu kadar yüksek rekabet olmasa da çeşitli organizasyonlar yapıyorduk. O dönemlerden sağ olsun senin de zaten videolarda olan arkadaşlar var. İşte Ozan Süzgünler olsun. Bunun dışında Pendik'te de tabii illegal ya, drag yapıyoruz. illegal draglar onun zaten onun sonu yok. Yani eskiden yollar o kadar müsaitti ki işte Sabiha Gökçen Havalimanı açılmadan otomatikman otoban yolları daha halka açılmadan biz işte drag yarışları çok popüler bu arada Evet. o dönemler. Biz gidip hani işte illegal adı altında diyelim Çözüyorduk 20, 30, 40 belki 50 araba olup kendi aramızda yarışlar vesaire de düzenliyorduk. Eğlencesineydi tabii bunlar ama rekabeti tabii her zaman vardı. Evet. Biz o dönem özellikle ben hani ve benim belirli bir grubum ulusal drag yarışlarını da tabii çok kovaladık. O birazcık daha 90'ların sonu işte 2000'lerin başında iş iyicene hızlandı. Önce mahalli draglardı, sonra ulusal draglardı. Oralarda da çok fazla Zaman geçirdik. katılımlarımız oldu, zaman geçirdik. Başarılarımız oldu, başarısızlıklarımız oldu. O dönemdeki tabii en büyük rakibimiz Burak Ertem. Ona da selam söyleyelim. Burak Aynı dönem abiye aynı selamlar. araçlarla çok yarıştık Burak abiyle de. Ona da selam olsun. FL5 Type-R'a gelelim. FL5 Type-R'a gelelim. Evet, Yani sen- Type-R'ın aslında hikayesi uzun. Nereden başladı dersen yine artık Hateç üzerinden gidersek Japon hegemonyası diyelim. Bu araçlarda Türkiye'de tabii ki vardı ama JDM dediğimiz hani gerçekten işte Japonya'da üretilip özellikle Japonya koşullarında üretilmiş araçlar Türkiye'de belirli bir dönemde ciddi anlamda popüler olmaya, modifiye edilmeye başlandı ve hızlandı. Aslına bakarsanız Fransız araçların, Fransız Ateşlerin kullanım dinamikleri de çok başarılı olmasına rağmen bizdeki o Japonlardaki hep insanların kafasındaki sağlamlık imajı aslına bakarsan yapmaya başladıkça daha da ortaya çıktı. Çünkü çok daha kolay yapılabiliyorlardı. Kırılmıyor. Fransızlara göre çok daha dayanıklıydılar. Tuning malzemesi adı altında modifiye malzemesi inanılmaz derecede boldu. Özellikle erişebilene Amerika'da sonsuz. Bize birazcık da o yöne itti Fransızlardan. FL5'e nasıl geldik dersek normalde biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük işte Type-R adıyla hani üretilen EP3 ile başlayan Evet, bir jenerasyon. hikaye diyelim. Ondan sonra malum işte FN2, daha sonra belirli bir süre sonra FK2, FK8 ve işte en güncel haliyle gördüğümüz FL5'e kadar hikaye geldi. Bu arada arkadaşlar aramızda ilk ruhsat sahibi olan tek kişi Müdür Özgür. biraz öyle oldu. Evet. Biraz Nasıl oldu abi orası? Biraz almak için mücadele ettik. Aslına bakarsanız yani Yolda yürüyen ilk araba. ulaşmak için. Evet yani test araçlarını saymazsak yani Sahibi plakalanmış tek otomobil FL5 Type-R diyebiliriz rahatlıkla. Sende bütün kasaları oldu. Evet bende bütün kasaları oldu. Yani EP3'te başladık diyelim. FN2 çok fazla açıkçası hani üzerinde durmasak da birazcık da EP3'e göre aslına bakarsanız geliştirileceğine birazcık daha geride kalmış
kalmış bir kasa diyebilirim ama ondan sonra atmosferin bitip işte turboya başladığı FK2 kasası zaten K20C motoruyla andığımız zaten başlayan seri. Evet. Daha sonra işte FK8 dediğimiz yine K20C ve en son güncel kasamız belki de muhtemelen son içten yanmalı Type R olarak Sonra hibrite geçecekler değil mi? Sona geldiğimiz araçta FL5. Bundan sonra muhtemelen bütün firmalar gibi ya işte hibrit ya da maalesef elektrikli bir hale dönecek şeklinde Sizin görünüyor. 90'ların sevmediği olay. Yani açıkçası biz de sevmiyoruz da. Yani bir otomobil sever olarak tabii ki Ses duymak elektrikli istiyoruz. otomobiller yani günümüz koşullarında artık bir zorunluluk. Hem emisyon yasalarının çok aşırı derecede sıkılaşması bütün dünyada hem de işte sonuçta içten yanmalı motorlardaki kullanılan petrol bazlı yakıtların belirli bir şekilde sonuna gelinecek endişesiyle tabii ki en büyük amaç çevre koruyuculuğu, çevreyi korumayla yön elektrikli otomobillere doğru ilerliyor. Biz de bir şekilde uyacağız tabii ki ama en azından içinde bulunduğumuz dönemce ulaşabildiklerimiz açısından en iyilerine ulaşmaya tabii ki çalışıyoruz. Peki abi FL5 Type R'ı sevdin mi? FL5 Type R aslına bakarsan çok yeni bir otomobil benim açımdan. Yani en azından işte kullanalı çok fazla olmadı. 2 hafta civarında bir süre oldu. Atahan sağ olsun bugün çekeceğiz, yarın çekeceğiz derken bir 2 hafta geçirdik kendisiyle. Tabii ki geliştirmeler var. Her kasada olduğu gibi, her otomobilde olduğu gibi. FL5'te de baz olarak baktığınızda motor aynı. K20 C1 diye geçiyor. Yani FK2, FK8'de olan motor. Aslına bakarsan diğer Type R'lardan en büyük farkı FL5'in Japonya'da üretilen bir Type R olması. Çünkü daha önceki bütün seri yani Türkiye'ye gelen diyelim bütün seri yani EP3, FN2, FK2, FK8 İngiltere'deki fabrikasında üretilen araçlardı. Bu aracı aslına bakarsan özel kılan sebeplerden biri de Japonya'da üretilmiş. Yani GDM dediğimiz gerçek, o markete gerçek o Japonya üretilmiş bir araç olması. Üretim adetleri yani bütün dünyada tabii belirli sayıda yani çok kolay ulaşılabilir. Özellikle Amerika dışında çok yüksek adetlerde üretilip piyasaya sunulan bir araç değil. İşin Türkiye kısmı tamamen farklı. Senin de tahmin edeceğin üzere. Hem fiyat hem Türkiye'deki maalesef bu işte vergisel ve kurun artışları artı vergisel problemler. İkinci durumda aracın ülkeye geliş adetindeki çok sınırlı miktar maalesef anladığım kadarıyla fiyatında da çok ciddi bir etken oldu. Evet. Yani Türkiye'ye ilk partide bir 15 civarında otomobil geldi. İşte 2 tane ya da 3 tane de Honda'nın kendi test arabaları var plakalı olarak. Onun dışında dediğim gibi yani şu an hani caddelerde gezen bunun dışında başka plakalı bir araç yok. Sene sonuna kadar muhtemelen bir herhalde 25-30 adet civarında total bir araç gelmiş olacak. Çok bekleyen var. Çok isteyen de var. Hani çevremizden de, eşimizden, dostumuzdan da aslında soran neden var. Umarım istediklerine kavuşurlar en kısa sürede. Bu arada pistte rekor kırdı biliyorsun abi. 7.44 kırdı. Evet. Ama orada bir yanılma var diye biliyoruz. Şimdi aslına bakarsan diyorlar. Sürelerle alakalı şöyle. Yani bu Renault Megane RS Trophy ile FK8, FK2 ve FL5 arasında her zaman bir çekişme var. Ring pistinde, Nürburgring'de. Sayısal değerler aslına bakarsan doğru. Yani mesela ilk açıklanan değer işte 7.44 dendi. Ondan sonra işte acaba geliştirme çok az mı? Çünkü diğer FK8'in süresi çok yakın 45-46'larda görünüyordu ama aslına bakarsanız orada bir açıklama zaten vardı ve yapılan açıklamada pistin ölçülen süredeki uzunluğunun artmış olmasıydı. Yani en büyük fark aslına bakarsanız oydu. Normal şartlarda diğer önceki FK8 ile ölçülen mesafeye göre arasındaki fark neredeyse 10 saniyeye yakın. Hızlanma açısından diyelim yani pist süresi açısından. Peki abi modifiye yapacak mıyız? Evet. Gerçek Type R'cı geldi ama. Kolay gelsin. Evet. Gerçek Type R'cı geldi. Yasin abi hoş geldin. Biz dağılalım bence abi. Merhaba. Aynen. Abi sen şimdi BG Type R geldi. Sen şimdi merhaba. Arkadaşlarım merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Zaten video çekeceğiz seninle abi. Abi sen şimdi hikayeyi Pamuk Prenses ve ninesinden dinliyorsun. Bu hikayede tilki yok mu abi? Tilki burada abi. Evet. Abi seninle başka bir bölüm yapacağız. Tamam yaparız hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar yoruma yazsın ondan sonra yapalım. Tabii hiç sorun yok. Yasin'i anlatacağız canım daha var. Evet. Aynen. Hadi bakalım. Görüşürüz abi. Modifiye yapacağız evet herhalde. yani bu yanlış soru benim açımdan açıkçası. Bu arada Per Garaj'dan Aton koduyla istediğimizi alabiliyoruz arkadaşlar. Evet Per Garaj'ı unutmuyoruz. Aynen. Açıklama kısmından zaten linkini bırakıyorum. İstediğiniz ürünü alabilirsiniz. Vogland olur, Tavsiyemizdir. AirTech olur. Müdür oradan zaten Fiesta'sına, buna her şeye düşüyor. Evet aynen. İstediğini Orçun takıyor. sağ olsun. Bize gerekli her türlü yardım yapıyor parça tedariğinde. Ona da selam. Evet. Ona Selamlar selam. Orçun İnce. Abi modifiye zaten yapacağım. Biraz bir şeyler gösterdim bana videonun başında ama. Yani planlarımız var. Bir harekete tabii geçtik. Hatta araba gelmeden biz planları çoktan yapmıştık. Önceliğimiz tabii ki yürüyen aksamda bazı iyileştirmeler. Daha sonra jant lastik setup'ı mecbur zaten bu araç. Öyle de böyle piste çıkacak.
amacına uygun kullanılmak zorunda. Onun dışında tabii ki egzosistemiyle alakalı bazı farklılıklar olacak. Aşama aşama ilerleyeceğiz. İnşallah işler bittiğinde onları da seninle paylaşırız. Olur, güzel olur. İnşallah. Bir Tabii tur ki. atalım. Sonra Aynen, bir görmüş arkadaşlara olalım. bir rodaj sürecinde bu arada arkadaşlar. Aynen. Onu bilelim. Sonra rodaj bittikten sonra, bu ara rodajda arabalar yakalıyoruz ama rodaj bittikten sonra Biraz öyle denk geldi sana, evet. yapım aşamalarını da belki çekeriz. Sonra pistte çekeriz veya da başka bir şekilde çekeriz. İnşallah. Sizlere tanıtırız. Tabii. Bence öyle diyorum. Çıkalım abi. Tamam, çıkalım, okey. Evet müdür abi, şimdi arabanın içindeyiz. Evet, biraz da dışından sonra içini görelim. Her şey elektronik. Gün geçtikçe maalesef yani bir şekilde teknolojiye ayak uydurmak zorundalar. Aslına bakarsan Japonlar seneler önce bu konuda çok daha ilerideydi. Vites yollarının daha kısa olduğunu söylediler bir öncekine göre. Ne diyorsun? Vites yollarında çok az bir kısalma var ama aslına bakarsan asıl fark şanzımanla ilgili kısmı soruyorsan eğer, dişli oranların hepsi aynı. Sadece son dişli oranı biraz daha uzun. Bu da demek oluyor ki yani 6. viteste araba daha düşük devirde daha yüksek süratlere çıkabilir. Yani hem bu birazcık aslına bakarsan yakıt ekonomisi hem de belki sürüş kalitesini arttırmak için. Biz peki neler yapacağız arabaya? Yani ufak bahsettik ama. Evet, ufak bahsettik ama ilk başta tabii başlangıç noktamız her zamanki gibi olduğu gibi yol tutuşu, birazcık daha bir yerlere taşımak. Aslına bakarsan bu otomobiller genel olarak üretim amacı zaten tutunma üzerine, yani evet. pist odaklı araçlar olduğu için standart amortisörleri, standart yürüyen aksamdaki parçaları, frenleri, her şeyi aslına bakarsan çok uygun ama bizde tabii malum hep bir kaşıntı var. Dayanamıyoruz. Sen dayanamıyorsun. Dayanamıyoruz. Sen aynen. sıfır olsa bile açıyorsun. Evet, yani öyle bir durumumuz var. Araştırıyoruz da mümkün olduğunca. Tabii kendimiz kafamıza göre bir şeyler yapmıyoruz. Hem yabancı forumlar olsun, hem yurt dışına bazı danıştığımız arkadaşımız, eşimiz, dostumuz veya Türkiye'de de aynı şekilde pist setup konusunda tecrübeli arkadaşlarımız var. Onların da tabii fikirleri doğrultusunda ilerliyoruz. Tabii artık bu işler hani global. Hani malum işte yurt dışında da bu işi kovalayan Türkiye'ye göre çok daha fazla bir kitle var. Çünkü otomobile daha kolay ulaşıyorlar. Bizim başlangıç amacımız dediğim gibi öncelikle süspansiyon. Süspansiyonda bir değişime gideceğiz. Yani tabii ki bir coilover'a geçeceğiz. Hem yükseklik, sertlik, işte bir bant ve kamberlerle tabi alakalı. Bu birazcık aslına bakarsan yol tutulmasıyla alakalı değil de pist odaklı yine bir geliştirme olacak bu araçla alakalı. Onun dışında üzerindeki fren sistemi Brembo 4 piston 350 mm önlerde frenler var. Gayet yeterli. Ötesi yok mu? Tabii ki var. Daha da iyi firmalar var. Ama öncelik tabii ki üzerindeki fren balataları birazcık daha yolda da kullanılabilir. Biz onu birazcık daha belki pist odaklı olanlarla iyi markalar var. Balata mı değiştireceğim? Evet, önce fren balatasıyla başlayacağız. Fren upgrade'ine belki bir fren hortumu, daha iyi bir tabii ki fren hidroliği. Ondan sonra amortisör, tabii ki bir jant lastik kombinasyonu muhakkak olacak. Hem görsel hem de tutunma odaklı avantaj sağlayacak bize bir modifiye olacak. Olur falan. Daha sonra soğutmaya geçeceğiz. Soğutmada zaten sorunları var galiba soğutmayla. Evet, aslına bakarsan bu motorun diyelim, bu araç bazında konuşmayayım ama FK2 ile başlayan belirli ısınma sorunları var. Isınmanın asıl kaynağı da tabii ki yolda anlaşılacak şeyler değil. Yüksek ortam sıcaklığı ve pist kullanımında belirli upgrade'ler istiyor. Bu tabii ki standart bir otomobil için değil. Çünkü biz bu otomobil diyelim, araba demeyelim. Standart koşullarda istediğin sürece, istediğin koşullarda problemsiz kullanılmak için üretilmiş bir araç. Evet. Ama gelelim biz bunun birazcık işte gücünü arttırdığımız zaman, ki bunun birçok yöntemi var. Malum biliyorsun, yazılımdı, işte egzozdu vesaireydi. Turbosu Gücü tabii var, ki belirli bir standartın üzerine çıkardığımızda asıl ısınma sorunları o zaman başlıyor. Bunun önüne geçmek için de tabii ki reçete var. Hemen yazdın reçeteyi. Tabii ki reçetesi var. Bu otomobildeki aslına bakarsan geliştirmelerin en başında öndeki işte hava giriş miktarını %48 civarında arttırdılar bir önceki gövdeye, yani FK8'e göre. Upgrade'ler var ama dediğim gibi biz otomobili birazcık daha güçlendirdiğimizde yine desteklememiz için bazı farklı upgrade'ler yapmamız gerekecek. Başta tabii ki bir intercooler, daha iyi bir cold air intake, ondan sonra bir yağ soğutucu ve daha büyük bir radyatörle ısınma sorununun tamamen önüne geçebiliriz zaten. Problem değil. Elimizde zaten örnekler var. Daha önce de yaptığımız setup'lar var. Evet. Biliyoruz yani, çok bizim için problem yaratacak sorunlar değil. Geliştirmeler bu araçta dediğim gibi aslına bakarsan çok fazla var. Baz olarak aynı olmasına rağmen otomobilde yürüyen aksamda işte atıyorum bushlardan jant lastik, standart jant lastik kombinasyonunda. Normalde 20 geliyordu bir önceki. Evet. Bunda 19 FK8'de otomobil 20 jant ve 245 taban lastikle geliyordu. Aslına bakarsan çok da uygun bir setup değil. Niye düşündüler onu da bilmiyorum. Bu araçta 19 janta geçildi ve en büyük farklılık jant tabanı 9.5'a geçti ve lastiklerde tabii evet aynen 4'ü de aynı ve lastiklerde tabii 265 taban genişliğine sahip şu an. Aslına bakarsan yol için böyle bir araç için inanılmaz
bir setup, standart setup'ı. Amortisörün çalışma hızları, sonuçta adaptif bir amortisör var. Evet. Çalışma hızları eskisinden %30 daha fazla. Arabanın genel şasisi zaten %18 daha sert. Ya bu eklemelerle işte şasiye eklediğimiz işte bazı gergiler ve güçlendirmelerle yapılmış bir fabrikasyon, bir upgrade diyebiliriz. %35 arka spoiler daha çok basıyormuş. Aynen, spoiler'da ciddi bir değişiklik var. Ekstra ayaklarla hem sürtünme katsayısını birazcık aşağı çektiler hem de arkadaki downforce'u çok ciddi oranda, senin de söylediğin oranda arttırdılar. Bunlar tabii ki ciddi mühendislik işleri, Evet. üzerinde çalışılmış şeyler. İşte egzoz sisteminde upgrade var. Eskisine göre %15 daha free flow, daha düz gidiyor. Çünkü galiba eskiden sağdakiler aktifti, şimdi Aynen, sağdakiler şimdi aktif değil. Değil, evet, Ortadaki aynen aktif öyle. oluyor. Doğru. Ve bir de egzoz sistemindeki bana göre en güzel ve bizim için en avantajlı upgrade de Valvetronic artık egzoz olması. Yani buradaki R modunda değişiyor. Evet, R modunda ya da spor modunda arkadaki egzoz valfini açıyor. Yani yeni güncel tabii ki birçok araçta var ama işte M grubu olsun, Mercedes AMG grubu olsun, bunlarda olan ve bence olması gereken bir egzoz upgrade sistemiydi. Bu araca da koydular. Ben o konuda çok memnunum. FK8'de Hilanto var mıydı abi? FK8'de de Rev-Mesh dediğimiz devir eşitleme vardı ama bundaki yani FL5'teki devir eşitlemenin çalışma hızını bile upgrade etmişler. Daha hızlı eşleştiriyor, evet. Yani şu an zaten R modundasın. Şu an normal şartlarda hem süspansiyon hem direksiyon hem de şanzımandaki işte Rev-Mesh ve bunun gibi özelliklerin hepsi en üst seviyede. Bu çok güzel ama oynuyor değil mi abi? Evet, aynen. Burada aracın tüm verilerini görebiliyoruz. Bunun içinde işte su sıcaklığı, yağ sıcaklığı, yağ basıncı, turbo basıncı, hatta air intake temperature dediğimiz hava emiş sıcaklığını bile görebiliyoruz. Bunlar çok güzel, bence olması gereken, bu tarz bir otomobilde olması gereken göstergeler. FK8'de bunların çoğu yoktu. Sadece basıncı görebiliyorduk. Artı Logar dediğimiz bir uygulama var. FK8'de de 2020'deki makyajlı araçlardan sonra olan bir uygulama. Türkiye'de tam olarak aktif değil ama bu araç Türkiye dışında, Avrupa'da veya dünyada hangi piste giderse GPS'ten R modundayken pistte olduğunu görüyor ve otomatikman hem pist süresini ölçebiliyorsunuz hem de bunu log olarak araç kaydedebiliyor. Çok güzel. Bu hani çok güzel bir donanım, çok güzel düşünülmüş bir ekstra bana göre. Umarım Türkiye'de Honda da bizi duyar. Sonuçta navigasyon çalışıyor. Çok zor bir durum değil. Türkiye'deki pistleri de görürse ve aktive ederlerse bence muhteşem olur. Evet. Çünkü bunun için biz pist süreleri vesaireler için ekstra cihazlar tabii ki kullanıyoruz. İşte Racelogic vesaire gibi. Senin tarzda adamlar alıyor daha çok zaten bu tarz arabaları abi. Evet, daha bu işleri kovalayan, daha çok seven, eskiden sevenler alıyor. Evet. Yani iş diyorum ya, iş birazcık artık aslına bakarsan yoldan çıktı. Evet. Yani yol koşullarında bu arabaların ne yazık ki bizim hani limitlerini ya da sürüş dinamiklerinin nerelere varabileceğini görme ihtimalimiz yok. Yok abi. Zaten bunun için birçok pistimiz oluştu. Sizin döneminizde yoktu. Aynen. Tabii ki bizim dönemimizde sonuçta ulaşabileceğim bir İzmir, eski adıyla Pınarbaşı, bir de malum Körfez pistimiz vardı ama onlar da tabii kısıtlı seçenek, çok daha kısa ve daha böyle teknik olmayan pistlerdi. Evet. Şimdi malum elimizde bir öyle ya da böyle bir İstanbul Parkımız var. Formula pisti, yani Türkiye için, yani Türkiye'deki otomobil severler için mabet diyebiliriz. Muhteşem bir şey. Keşke biraz daha fazla organizasyonlar olsa. Biz olabildiğince çoğuna katılmaya çalışıyoruz. İnsanlar araçlarını pistte görebilseler, tanıyabilseler, limitlerini daha rahat anlasalar hem kendilerinin hem otomobillerin, bence çok daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada aracın sıfır kokuyor. Zaten 500 kilometre. Evet, aynen. Bize nasip oldu çekmek. Daha teşekkürler abi sana. Ne demek Atancığım, her zaman. Her zaman. Şeyi falan çok kemikli ama yani vites. Evet, yani o vites topuzunun tarzı, uyarlamaları falan. Aynen. Çok, zaten Type R olduğunu hissettiriyor. Hani EP3'te böyle atardın ya. Onun tarzında evet. Aynen onun tarzında, doğru diyorsun. Zaten bütün yani test editörlerinin de aslına bakarsan sürüş dinamiklerinin yanında en iyi şanzıman hissiyatı diye bahsettikleri tek araç bu. Yani bugüne kadar üretilmiş seri üretim olarak manuel vitesli. Evet, yani diğer marka modelleri de bu arada işin içine katıyorlar. Bu kadar kullanılabilitesi yüksek. Hem hızlı abi, hem mekanik hem de hissiyatlı bir şanzıman muhtemelen yok. O yüzden de seni böyle hani cezbediyor otomobil. Evet, kesinlikle. Yani İnsan otomobil kullanırken zaten hem oturma pozisyonu olsun, hem koltuklar olsun, hem şanzıman direksiyon pozisyonu olsun, bu araç yani amacına uygun bir araç olduğunu gösteriyor kesinlikle. Adam diyor ki piste de gidebilirsin, ailenle gezebilirsin. Aynen öyle. O tarz bir araba uyarladım size. Aslına bakarsan tabii koşullar bu otomobil üreticilerini bu hale getirdi. Sonuçta biz hiçbir zaman Honda gibi bir markadan işte bir adaptif süspansiyon, bir konfor modu gibi seçenekler beklemezdik bundan 10 sene öncesine kadar ama insanlar artık böyle otomobilleri Türkiye'de çok olmasa bile
bile yurt dışında günlükte çok kullanıyorlar. Hani görüyoruz, gittiğimizde rastlıyoruz. Ama bizim tabii birazcık özellikle İstanbul için trafik koşulları vesairesi manuel vitesli dediğimiz otomobiller için çok kolay değil artık. Evet. İnsanlar da aslına bakarsanız sadece meraklısının tercih ettiği otomobiller olmaya mecburlar. Şey diye biliyorum abi, sadece Type R'da hatchback kasa geldi. Doğru, Yani Türkiye'de normal sedan aynen böyle bir durumumuz var. Şimdi diğer gövdelerin hepsinde işte FK8 olsun, FK2 olsun, bu araçların hepsinin gövde olarak işte FK7 mesela aynı Evet. şekilde hatchback kasa, aynı gövde, aynı şasiyle üretiliyor. Type R'ı var. İşte örnek veriyorum, FK2'de de aynı şekilde aynı hatchback kasada üretilen bir gövde vardı. Bu arabanın özelliği, bu aracı sadece Türkiye'de sedanı var. Civic Sedan diye geçiyor ve aslına bakarsan çok hatchback'li değil, liftback gibi Evet. bir otomobil. hatchback'e benzemiyor ama hatchback evet. diyorlar. Aslına bakarsan evet, çok da hatchback'e benzemiyor. Tabii otomobil çok büyüdü. Yani atladığımız konulardan biri de o. Falan da değişti. Hem ön iz genişliği hem arka iz genişliği arttı, hem wheelbase aracın uzunluğu arttı. Bunlar tabii ki her otomobil severin aslına bakarsan sevdiği şeyler. Tavan yüksekliği azaldı, aracın iz genişliği arttı. Bunlar tabii ki daha iyi yol tutsun, sürüş dinamikleri daha iyi olsun diye yapılmış upgrade'ler. Örnek verirsem sana sayısı olarak, araç önden işte 20-25 milim civarında, arkadan 20 milim civarında bir iz genişliği artışına ve tavandan da 1,5 santim civarında, yani 15 milim civarında bir daha alçak bir gövdeye sahip. Bunlar tabii ki dediğim gibi bir otomobil severin, daha doğrusu bu işe gönül vermiş motor sporlarını sevenlerin hep aradığı ve şeyler. yapmak istediği şeyler. Honda da sağ olsun muhtemelen geliştirmeleri hep bu yönde yapmış. Arkadaşlar bu arada otomobil severlerin kanalı olmaya başladı benim kanal, farkındaysanız. Evet. Bakın ne güzel anlatıyor otomobilini ve bilgili, hakim. Çünkü geçmişten bugünümüze kadar otomobil seviyor ve 90'ları da yaşamış bir kişi olduğu için hani orada 106 kullanmış, işte sonra Clio almış, sonra Evo almış falan filan derken bugünümüze geldi. Normal BMW'si falan da var zaten ama otomobil seven kişi her aldığı otomobili kendi tarzında bir şeyler yapıyor. Jant takıyor, işte yazılım yapıyor. Evet, kendimizce kişiselleştirmeye çalışıyoruz diyelim. Evet, çok güzel anlatıyorsun bu arada abi. Bir de hakimsin konuya, Type R'a da hakimsin. Evet. Bütün serilerine bindiğin için araştırıyorsun zevkli şekilde ve çok güzel anlatıyorsun. Ağzına sağlık bu arada. Teşekkür ederim. Çok mersi Atancığım. Çok mersi. Vallahi çok keyif aldım abi bu videodan. Ben de aynı şekilde, yani biraz erteledik diyorum ya işte, işte cadde hikayeleriydi vesaireydi. İnşallah onunla da alakalı daha güzel bir seninle bir sohbet ederiz. Çok herkeste tabii birçok arkadaşımız çıktı. Onlar da daha çıkmayanlar var abi. Tabii çıkmayanlar da var. Birçok güzel hikayeler bizde de var. Onlarda da eminim çok daha fazla vardır. İyi de olur. Arkadaşlar demin de söylediğimiz gibi bu araba zaten rodajda. Ufak bir kullanım testini yaptık ve yolda bu otomobili size göstermeye çalıştık. İlk alan kişi dediğimiz gibi bu müdür Özgür abi. Hep müdür diyoruz ama ağız alışkanlığı. Aynen. Özgür abi ilk alanlardan. Size güzel bir Bağdat Caddesi'nde bu tarzda bir, hem de Özgür abinin sevdiği yerden başlayalım dedik. Bu tarzda bir içerik sunalım dedik. Çok şeyini anlattık. Anlatmadıklarımız için yorumlara yazın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Bunları da cevaplarız zaten. Seviniriz tabii ki. Bu otomobille de başka video istiyorsanız Özgür abiden tekrar izin alırız zaten. Bu aşamalarını belki çekeriz. Belki de sonra en son bitince bir tam rodajı biter. Tabii sonra ki. bir gazlama yaparız. Daha performanslı bir sürüş yaparız. Güzel yollarımız da var. Öyle Pist olursa piste inşallah denk getiririz. Şeyler yaparız muhakkak. Bu arada kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Tabii ki muhakkak abone olmayı unutmuyoruz. Bu videomuzda da güzel bir beğeni bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sana da tekrardan teşekkürler. Rica ederim Atancığım. Sana da başarılar tekrardan. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.